Haritada Rusya'nın doğusunda 3,1 milyon kilometre karelik bir coğrafya dikkat çekiyor. Saha Cumhuriyeti ya da Rusların deyimiyle Yakutistan. Yakutistan'ın yüz ölçümü dünyanın 8. büyük ülkesi Arjantin'i bile geride bırakacak kadar geniş. Burası dünyanın elmas üretiminin 1/4'ini karşılayan, altın ve enerji kaynakları açısından Rusya'nın en zengin bölgelerinden biri. Nitekim Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, Yakutistan'ı tüm Rusya'nın refahının temeli olmaya devam edecek diyerek bu önemi vurgulamıştı. Peki bu kadar zengin bir coğrafyada neden yaşam kalitesi Rusya ortalamasının altında? Son dönemde yaşananlar, dikkat çekici gelişmeler ve daha fazlası videonun devamında. GZT'nin YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, çevrenizle paylaşmayı da unutmayın. Yakutistan ya da resmi adıyla Saha Cumhuriyeti, Rusya'nın kuzeydoğusunda yer alıyor. Yüz ölçümü o kadar büyük ki Rusya'nın toplam topraklarının yaklaşık 1/5'ini tek başına oluşturuyor. Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, İsveç, Avusturya, Finlandiya ve Yunanistan'ın tamamı bir araya gelse bile Yakutistan'dan küçük kalıyor. Bölgenin başkenti Yakutsk. Kuzey yarımkürenin soğuk kutbu olarak bilinen alanlar bu topraklarda yer alıyor. Yakutistan aynı zamanda su açısından son derece zengin. Bölgede yaklaşık 700 bin nehir ve 800 bin göl var. Bu nehirlerin en önemlisi Lena Nehri. Lena yaklaşık 4400 kilometre boyunca uzanıyor. Bölge halkının yarısını kendilerine Saha diyen Yakutlar oluşturuyor. Ruslar nüfusun %37'sini kapsıyor. Onlardan sonra Evenkiler geliyor. Evenkiler Sibirya'nın geniş alanlarında yaşayan, geleneksel olarak avcılık ve ren geyiği yetiştiriciliğiyle bilinen yerli bir halk. Cumhuriyette 2 resmi dil var: Rusça ve Yakutça. Cumhuriyetin sembolleri de en az coğrafyası kadar katmanlı anlamlar taşıyor. Saha Cumhuriyeti bayrağındaki mavi renk gökyüzünü ve özgürlüğü. Beyaz şerit sert iklimi ve saflığı temsil ediyor. Yeşil kısa süren yazları ve tayga doğasını simgelerken aynı zamanda Saha halkının Türk kökenlerini işaret ediyor. Kırmızı yaşam gücü ve vatana bağlılığı ifade ediyor. Ortadaki beyaz güneş ise Yakut mitolojisinin merkezinde yer alıyor. Sahalar kendilerini beyaz güneşin çocukları olarak tanımlıyor. Yakutistan Rusya'da 3 farklı zaman dilimine sahip tek bölge. Başkent Yakutsk Moskova'dan 6 saat ileride. Zamanı bile 3'e bölen bu coğrafyayı kısa da olsa anlattık. Peki ama bu topraklara hangi isimle hitap etmek doğru? Yakutistan mı, Saha Cumhuriyeti mi? Saha mı, Yakut mu tartışmasının neden bu kadar hassas bir mesele olduğunu anlamak için Saha halkının en önemli aydınlarından biri olan halk yazarı Safron Danilov'un anlattığı bir hikaye dikkat çekici. Danilov 1990 yılında kaleme aldığı yazısında bu isim meselesinin doğrudan kimliğe dokunan bir sorun olduğunu vurguluyor. Danilov'un aktardığına göre üniversitede bir tartışma sırasında öğrencilerden biri karşısındakini küçümsemek için şu cümleyi kuruyor: "O Saha değil, Yakut." Gerçek şu ki bu halk tarih boyunca kendisine Saha adını verdi. Yakut ismi ise onlara ait değildi. Bu ad bölgedeki Evenkilerden duyuldu. Ruslar tarafından telaffuza uyarlandı. Yani Yakut bu halka dışarıdan verilmiş bir isimdi. Sosyal bilimlerde buna egzonim denir. Buna karşılık Saha, halkın kendi kendine verdiği addır. Yani endonim. Her zaman daha saygın ve daha doğrudur. Tarihsel olarak Saha kelimesi Türk atalarından miras alınmıştır. Bu kelime eski inanç sisteminde ebedi ateş ve ışıkla ilişkilendirilen Sah kavramından türemiş. Bu nedenle Saha, ışık halkı anlamını taşıyor. 1920'li yıllarda Saha aydınları Yakut ve Yakuti adlarının terk edilmesi gerektiğini savundu. Ancak 1928 ve sonrasında başlayan baskı ve tasfiyeler bu tartışmayı tamamen susturdu. Aynı dönemde SSCB içindeki birçok halk kendi yerel adlarını geri alırken Saha halkı bu haktan mahrum bırakıldı. Cumhuriyetin adına Yakut Saha denmesi bile bu çelişkiyi çözmedi. Çünkü sorun isimlerin yan yana gelmesi değil, hangisinin gerçekten ait olduğuydu. Uluslararası literatürde ve haritalarda hala Yakutistan kullanılsa da kimlik vurgusu yapılmak istendiğinde doğru ifade Saha Cumhuriyeti'dir. Ve ünlü yazar Safron Danilov da "Ben kimim, Saha mı, Yakut mu?" isimli makalesinde bu soruya net bir cevap veriyor. Ben Saha'yım. Bu uçsuz bucaksız coğrafyayı Rusya için vazgeçilmez kılan şey toprağının altındaki ve üstündeki zenginliktir. Petrol, doğalgaz, kömür, altın ve elmas gibi stratejik kaynaklar bu topraklarda yan yana bulunuyor. Bugüne kadar bölgede yaklaşık 1500 farklı maden yatağı tespit edildi. Bunların arasında elmas çıkarılan 150'den fazla kimberlit borusu bulunuyor. Rusya'daki elmas üretiminin %90'dan fazlası bu cumhuriyetten sağlanıyor. Bölgenin batı ve orta kesimlerinde petrol ve doğalgaz sahaları bulunuyor. Güney Saha Cumhuriyeti ise yüksek
yüksek kaliteli kömür rezervleriyle öne çıkıyor. Aynı bölgede demir cevheri yatakları da yer alıyor. Saha Cumhuriyeti Rusya'nın önemli altın üretim merkezlerinden biri olmayı da sürdürüyor. Ayrıca gümüş, kalay, tungsten ve antimon gibi stratejik metaller de bu coğrafyada bulunuyor. Özellikle antimon konusunda Saha Cumhuriyeti Rusya'nın tek tedarikçisi konumunda. Kısacası Saha Cumhuriyeti'nin toprağının altı neredeyse başlı başına bir ekonomi barındırıyor. Planeter ölçekli mineral rezervlerine sahip bir bölge olarak tanımladı. Putin'e göre bölgenin yeraltı zenginlikleri dünya ekonomisinin dengesini bile etkileyebilecek potansiyele sahip. Saha Cumhuriyeti Rusya'nın Arktik politikasında kilit bir yerde duruyor. Rusya'nın Asya'ya açılan kapılarından biri. Rusya Arktik bölgesini Asya ülkeleriyle ekonomik bağlarını güçlendirmek için kullanmak istiyor. Bu planın önemli ayaklarından biri de Saha Cumhuriyeti. Çünkü bölge hem zengin yeraltı kaynaklarına sahip hem de Kuzey Deniz yoluna yakın. Kuzey Deniz yolu geliştikçe buradan çıkarılan enerji ve madenlerin dünya pazarına ulaşması daha kolay hale geliyor. Bu yüzden 2013 yılında Arktik için özel bir devlet stratejisi kabul edildi. Saha Cumhuriyeti'nde yürütülen enerji projeleri bölgenin günlük hayatını da değiştiriyor. Gazprom'un çalışmalarıyla yeni boru hatları inşa ediliyor. Yakutya, Habarovsk, Vladivostok hattı bu projelerin en önemlilerinden biri. Ama hala Yakutistan'daki yerleşimlerin büyük bölümü doğal gaza erişemiyor. Bu yüzden enerji yatırımları sadece ihracat değil, yaşam şartları açısından da kritik. Ancak madencilik ve sanayi faaliyetleri çevreye ciddi zarar veriyor. Saha Cumhuriyeti'nde her yıl çok büyük miktarda atık ortaya çıkıyor. Ormanlar zarar görüyor. Buna rağmen Putin yönetimi Yakutistan'ı Rusya'nın geleceği için çok değerli görüyor. Saha Cumhuriyeti'nin Rusya'nın etkisi altına girişi 17. yüzyıla uzanır. Sert iklim koşullarına rağmen ilerlemelerini mümkün kılan en önemli unsur Lena Nehri'ydi. Rusların bu bölgeye yönelmesinin temel nedeni kürktü. O dönemde Samur ve benzeri kürkler Rusya için son derece değerliydi. Bu yüzden ilk gelenler askerler ve kürk avcıları oldu. Rus ilerleyişi barışçıl olmadı. Farklı Rus askeri grupları Yakutlardan vergi yani yasak toplama hakkı için birbirleriyle rekabet etti. Yasak 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar başta Sibirya olmak üzere Rusya'nın kuzeyindeki yerli halklardan para yerine ayni olarak yani çoğunlukla kürk şeklinde alınan bir vergiydi. Bu karışıklık üzerine Moskova yönetimi duruma müdahale etti. 1638'de Yakutya için ayrı bir yönetim birimi kuruldu ve Yakut Voyvodalığı oluşturuldu. Yakutların Rus devletine bağlanması çoğunlukla yasak vergisi üzerinden gerçekleşti. Yakut liderleri Rus şarına bağlılık yemin etti ve karşılığında kendi topraklarında yaşamaya devam etme hakkını korudu. Zamanla Yakutlar ve Ruslar arasında ticaret gelişti. Karma evlilikler yaygınlaştı. Bu durum bölgede melez bir nüfusun ortaya çıkmasına yol açtı. 18. yüzyıldan itibaren Ortodoks Kilisesi bölgede daha aktif hale geldi. Başlangıçta din değiştirme zorunlu değildi. Ancak zamanla Yakutların büyük bir bölümü Hristiyanlaştırıldı. Bugün tarihçiler hala şu soruyu tartışıyor. Yakutistan Rusya'ya zorla mı alındı? Yoksa kademeli ve kısmen gönüllü bir şekilde mi dahil edildi? Bazı araştırmacılar bu süreci bir fetih olarak görürken bazıları çatışmalarla birlikte yürüyen ama tamamen askeri olmayan bir ilhak süreci olarak değerlendiriyor. Yakutya'nın modern tarihi 20. yüzyılda Sovyet yönetimiyle birlikte yeni bir döneme girdi. 1922'de Yakut Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti resmen kuruldu. Yakut Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulurken öne çıkan 3 isim var. Platon Oyunsky, Maxim Amasov ve Ivan Barakhov. Bu isimler çoğu zaman Yakutya'nın kurucu kadroları gibi anılır. Ancak önemli bir ayrıntı vardır. Bu kişiler etnik olarak Yakut yani Saha değildi. Moskova çizgisinde hareket eden Bolşevik ideolojiyle yetişmiş isimlerdi. O yıllarda Yakutya hala iç savaşın etkisi altındaydı. Beyaz muhafızlar, yerel isyancı gruplar ve Sovyet güçleri arasında çatışmalar sürüyordu. Bölge Sovyet iktidarının tam olarak yerleşmediği son yerlerden biriydi. 1924'te Yakut Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin ilk anayasası kabul edildi. Yani Yakutya özerkti ama Sovyet sisteminin sıkı merkezi yapısına bağlıydı. 1920'lerde Aldan bölgesinde altın yataklarının işletilmeye başlanmasıyla doğal kaynaklar ilk kez büyük ölçekli sanayiye açıldı. 1950'lerde ise Yakutya'nın batısında elmas yataklarının keşfi bölgenin kaderini kökten değiştirdi. 1990'da Yakut Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Yüksek Sovyeti Devlet Egemenliği Bildirgesini ilan etti. 1991 yılında Cumhurbaşkanlığı makamı kuruldu ve Aralık 1991'de Mikhail Efimoviç Nikolayev, Yakutya'nın ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Yakut Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Saha Cumhuriyeti yani Yakutya adını aldı. 1992'de kabul edilen anayasayla bu statü resmiyet kazandı.
Saha Cumhuriyeti tarih boyunca kendi yerel yönetim yapılarıyla ayakta kalmıştır. Ancak bugün Saha Cumhuriyeti'nde bu yerel yapıların temeli olan bölgesel anayasa yeniden yazılmak isteniyor. Resmi gerekçe anayasanın federal yasalarla uyumlu hale getirilmesi. Fakat yerel halk bunun özerkliğin azaltılması anlamına geldiğini söylüyor ve anayasa taslağını demokratik bulmuyor. Buna rağmen Moskova tek tip yönetim anlayışını en uzak bölgelerde bile dayatıyor. Anayasa değişikliklerinin bir başka kritik boyutu doğal kaynaklar. 1990'lardan bu yana Yakutya Anayasası bu kaynaklar üzerinde Cumhuriyet'in egemen haklara sahip olduğunu açıkça belirtiyordu. Bu sayede Yakutya maden gelirlerinin paylaşımında söz sahibi olabiliyordu. Yeni anayasa taslağı ise bu ifadeleri tamamen kaldırıyor. Yerine doğal kaynaklar federal yasalar çerçevesinde halkın yararına kullanılır gibi genel ve muğlak cümleler getiriliyor. Bu da fiilen kaynakların denetiminin Moskova'ya devredilmesi anlamına geliyor. Kremlin son yıllarda Rusya'daki tüm bölgelerde gerçek özerklik izlerini tek tek siliyor. Bu süreç eğitimden dile, yerel yönetimden doğal kaynaklara kadar uzanan geniş bir hak kaybını ifade ediyor. Yakutya örneği ise bu politikanın en açık ve en çarpıcı göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Putin'in Yakutistan bize dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan cephe savaşçıları sağlıyor sözleri aslında Rusya'nın uzun süredir uyguladığı bir askeri geleneğin bugünkü yansıması. Rusya asker açığını her zaman Türkler üzerinden kapattı. Cephede ölen asker oranlarının özellikle Yakutya gibi bölgelerde çok daha yüksek olduğu görülüyor. Bir tarafta genç erkekler cepheye gönderilerek insan kaynağı tüketiliyor. Diğer tarafta bölgenin yeraltı zenginlikleri savaşın ekonomik yükünü taşımak için kullanılmaya devam ediyor. Yakutya Gençlik İşleri ve Sosyal İletişim Bakan Yardımcısı Alexander Maksimov, 2022'den beri Cumhuriyetimizin kadınları, anneleri, özel operasyona katılanlar için 66 binden fazla eşya üretti. Bu eşyaların değeri 140 milyon rubleyi aşıyor. 5500'den fazla askeri personele eksiksiz giyim seti sağlandı diye vurguladı. Yakutya'da kadınların ürettiği 66 bin parça eşyanın toplam değeri olan 140 milyon ruble 2026 başı kuruyla yaklaşık 75-80 milyon Türk lirasına denk geliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ağır yaptırımlar altında. Bu durumda ordunun en temel ihtiyaçlarının bile düzenli şekilde karşılanmasını zorlaştırıyor. Yani burada görülen şey merkezi sistemin açıklarını kapatmak zorunda kalan yerel toplumların fiilen savaş ekonomisinin parçasına dönüşmesidir. Coğrafi büyüklüğü, doğal kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle Yakutya'nın kaybı Rusya'nın fiilen ikiye bölünmesi anlamına gelir. Bu nedenle burada yaşanacak herhangi bir kopuş yalnızca idari değil, jeopolitik bir kırılma yaratır. Yakutlar da bunun farkında. Onlara göre Yakutya'nın en büyük nimeti olan doğal kaynaklar aynı zamanda en büyük laneti. Doğal kaynaklardan elde edilen gelirlerin yerel halka yansımaması ise Yakutya'daki en temel sorunlardan biri. Dünyanın en büyük elmas üreticilerinden biri olan Alrosa bölgede faaliyet gösteriyor. Şirket zaman zaman yerel yatırımlardan söz etse de Yakutlara göre bunlar daha çok vitrin projeleri. Gerçekte ise yerli halk uzun yıllar boyunca madenlerde çalışmaya bile alınmadı. İş gücü çoğunlukla Rusya'nın merkez bölgelerinden getirildi. Bu ekonomik yapı köylerin hızla boşalmasına yol açıyor. Küçük yerleşimler ekonomik olarak verimsiz denilerek kaderine terk ediliyor. Oysa köyler Yakut dili ve kültürünün asıl korunduğu yerler. İnsanlar iş ve gelecek umuduyla şehirlere göç ettikçe yalnızca yaşam biçimleri değil, dilleri ve kimlikleri de zayıflıyor. Rusya'nın bugün Yakutya ve diğer ulusal cumhuriyetlerde uyguladığı politikaları anlamak için yerli halk tanımından başlamak gerekiyor. Rus yasalarına göre bir halkın yerli kabul edilebilmesi için nüfusunun 50 binin altında olması şart. Bu kriter uluslararası hukukta karşılığı olmayan, tamamen Rusya'ya özgün bir tanım. Birleşmiş Milletler'de yerli halklar sayılarından, şehirde ya da köyde yaşamalarından bağımsız olarak tarihsel olarak belirli bir toprakla bağ bulunan, bu topraklarda devlet oluşumundan önce var olmuş topluluklar olarak tanımlanır. Sahalılara göre amaç açık. Geleneksel yaşamı terk ettiler gerekçesiyle yerli statülerini fiilen ortadan kaldırmak. Böylece devlet ve büyük şirketler doğal kaynaklara çok daha az hukuki ve toplumsal engelle erişebiliyor. Bu yöntem yeni değil. Rusya'nın bu politikası Çarlık dönemine kadar uzanan büyük bir geçmişe sahip. 18. yüzyıldan itibaren Sibirya halkları göçebe, yarı göçebe ya da geri kalmış olarak sınıflandırılmış. Bu sınıflandırmalar üzerinden hem vergi sistemi kurulmuş hem de yerli halkların siyasi hakları sınırlandırılmıştı. Dil politikaları bu sürecin ayrılmaz bir parçası. Önce ulusal diller zorunlu olmaktan çıkarıldı. Bugün Rusya genelinde onlarca dilde eğitim tamamen sona ermiş durumda. Bu yalnızca Yakutya'da değil, tüm ulusal cumhuriyetlerde görülen ortak bir eğilim. Yerli halkın talebi bu yüzden daha radikal. Reform değil, bağımsızlık. Onlar büyük bir devletin merkezinde söz sahibi olmak istemiyor. Sadece kendi topraklarında, kendi dilleriyle, kendi geleceklerine karar verebilmek istiyorlar.
Bu ilginin ilk somut örnekleri 20. yüzyılın başında ortaya çıktı. Rusya'daki devrim ve iç savaş döneminde merkezi otoritenin zayıflaması Yakutya'da büyük bir ekonomik boşluk yarattı. Bölgeye mal girişi kesildi. Halk temel ihtiyaçlara ulaşamaz hale geldi. Bu ortamda Amerikalı ve Japon tüccarlar bölgeye sızdı. Alaska'dan gelen Amerikalı kaçakçılar kuzey kıyılarında kürk toplarken Japonlar Okhotsk kıyılarında benzer faaliyetler yürüttü. İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan Alaska-Sibirya Hava Yolu, Alsib, Yakutya'nın stratejik önemini artırdı. Yakutsk ve Oymyakon gibi noktalar ABD ile Sovyetler arasındaki askeri işbirliğinin kritik durakları haline geldi. Soğuk Savaş döneminde ABD Yakutya'yı doğrudan hedef almak yerine bölgenin Moskova'ya sağladığı stratejik avantajı sınırlamaya odaklandı. Bugün de benzer bir yaklaşım sürüyor. Çin ise bölgeye askeri değil, ekonomik bir perspektifle yaklaşıyor. Enerji ve maden kaynakları üzerinden işbirlikleri kuruluyor. Japonya ise Yakutya'yı Arktik deniz yolları ve bölgesel güvenlik dengeleri açısından izliyor. Sonuç olarak Yakutya büyük güçlerin doğrudan çatışma sahası değil, ancak küresel dengeleri etkileyen stratejik bir coğrafya. Bu yüzden Moskova bölge üzerindeki kontrolünü her dönemde kritik bir öncelik olarak görüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ağır yaptırımlar altında. Bu durumda ordunun en temel ihtiyaçlarının bile düzenli şekilde karşılanmasını zorlaştırıyor. Yani burada görülen şey merkezi sistemin açıklarını kapatmak zorunda kalan yerel toplumların fiilen savaş ekonomisinin parçasına dönüşmesidir. Coğrafi büyüklüğü, doğal kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle Yakutya'nın kaybı Rusya'nın fiilen ikiye bölünmesi anlamına gelir.